1 2 3 bardak un koyuyorum sevgili dostlar. 2 beze yapacağım. Şöyle ortasını açıyorum. Bir havuz gibi. Sonra üstüne şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 2 tane yumurta kırıyorum. Elimi de yıkayıp geliyorum. Sevgili dostlar, bakın şöyle 2 tane yumurtamızı önce havuzumuzun içinde güzelce ne yapıyorum? Mıncıklıyorum. Böyle size harika bir mantı hamuru yoğuracağım sevgili dostlar. Böylece hamurumuz gayet güzel bir hamur olacak. Sevgili dostlar, bugün benim kızım heyheyleri üstünde. Neymiş? İşe gidecekmiş. Ne yapayım gideceksen? Ben de çalışıyorum. Ben de torunumla başladım bu işe. Şöyle birazcık da su ek. Bakın sevgili dostlar. Şimdi biz torunumla harika bir mantı hamuru yoğuracağız. Böyle bir yoğuracağız ki böyle siz bile hayran kalacağınız. Mantı hamuru nasıl yoğrulur? Şöyle güzelce. Sevgili dostlar, evinde süt olanlar süt kullansın. Sütle daha güzel kabarır mantı hamuru. Ben süt de kullanırım ama size sabah da söyledim ya, yağmur çok yağıyor. Vallahi markete gidemem. Bugün süt yerine su kullanmaya karar verdim. Onun için de böyle güzel güzel yoğurmaya devam edeceğim. Mantımızın hamuru birazcık sert olacak. Şöyle iyicene bir yoğurayım bakalım. Şöyle sevgili dostlar, dedim ya, bu benim kızım bana kızılca kıyamet kopartıyor bugünlerde. Çünkü o da çok yoruluyor. Ne diyelim? Allah yardımcısı olsun inşallah. Çalışmak da çok zor. Sevgili dostlar, bu ölçüye bir bardak su tam geldi. Bakın bir bardak suyumuzun hepsini kullandık ama siz lütfen ölçerek yavaş yavaş azar azar koyun ki zorda kalmayın. Eğer çok su koyarsanız cıvık olur, az koyarsanız çok sert olur. Böyle bir hamur istemiyoruz. Nasıl? Kıvamında bir hamur istiyoruz. Bu da bir bardak yavaş yavaş koydum ve harika bir hamur elde edeceğimi düşünüyorum şimdi. Son damlasına kadar kullandık suyumuzu. Bakın elimi sıyırdıktan sonra yoğurmaya devam edeceğim. Ellerimi iyice bir sıyırayım ki sevgili dostlar, Allah herkesin evine yapmayı, ağız tadıyla yemeyi nasip etsin. İçir sırada bize. Ben her zaman dualarımı önce dostlarıma, komşularıma, kardeşlerime, yeğenlerime, yani kısacası aileme ederim. Sonra da kendime ederim. İnşallah Rabbim hepimizin duasını kabul etsin dostlar. Ne diyelim? Çünkü zor zamanlardayız. Gerçekten ciddi ciddi zor günler yaşıyoruz. Hastalıkla, kuraklıkla, ama ben şunu söylüyorum sevgili dostlar. İnsanların birbirini sıktığı kadar Rabbim bizi sıkmıyor. Bakın ne karlar yağdırdı, ne yağmurlar yağdırdı. Bir nebze de olsa kuraklık gitti. Bu hamurumuzun özelliği sert olması ama iyice de yoğurmamız gerekiyor sevgili dostlar. Yani en az şöyle bir 10 dakika yoğurmalıyız. Toparladıktan sonra.
güzel bir hamur elde edelim. Böyle pürüzsüz hale gelene kadar yoğuracağız sevgili dostlar. Bakın toparladık hamurumuzu. Bunu size böyle masanın üstünde gösterdim ki detaylarını yakalayasınız diye. Açmayı da çekeceğiz. İşte sevgili dostlar, ben hep Allah'ıma dua ederim. Hiçbir zaman Allah'ımdan umudumu kesmedim. Allah'ım herkesin rızkını hayırlı, kazancını bereketletsin. En önemlisi ama en önemlisi de huzurlu etsin. Huzursuz olduktan sonra neye yarıyor ki? Ne pişirirseniz pişirin, isterseniz baldan börek pişirin. Eğer tatlı yemiyorsanız, evinizde huzurunuz yoksa, inanın o ballı börek bile insanın canını acıtır. Ben sadece bunu diyorum. Huzur, sağlık başta gelir. Huzurdan sağlık varsa her şey olur. Bunu ben birebir yaşayanlardanım. Sevgili dostlar, biliyorum. Üniversite okuyorlar, fakülteler bitiriyorlar. Üniversite ve fakülte bitirmek kitaplarla, ama hayat fakültesini bitirmek yaşayarak öğrenmek. Yaşayarak öğrenmek daha zor. İşte ben kendi adıma söylüyorum ki ben hayat fakültesinde okudum. Gerçekten çok zamanlar geçirdim. Bir Allah biliyor, tabii ki bir de ben. Onun için ben Allah'tan hiç umudumu kesmedim. İyi günümde de, kötü günümde de. Ama Allah hep benim yanımdaydı. Hep bana yardım etti. İnşallah Rabbim sizlere de yardım etsin. Darınız kolay, zorunuz kolay, darınız geniş olsun. Hastaysanız Allah'ım şifalarınızı versin. Ne diyeyim? İşte böyle yoğuruyoruz sevgili dostlar. Harika bir hamurumuz oldu. Bakın. Baya toplandı. Ama ne yapmamız gerekiyor? Biraz daha yoğurmamız gerekiyor. Bunu makineye koymadım sevgili dostlar. Çünkü size nasıl, ne kadar yoğrulacağını göstermek için. Eğer koysaydım, makineye koysaydım bu kadar detayını göremeyecektiniz. Ve biz de böyle güzel bir sohbet yapamayacaktık. Bir canlı yayın özledim sevgili dostlar, canlı yayın. İnşallah şöyle birazcık havalar düzelsin. Canlı yayın da yaparız. Öyle düşünüyorum. Allah inşallah canlı yayın yapmayı nasip etsin. Ve yine buluşalım. Bahçemizde böyle güzel çiçeklerimiz açsın. Yeşilliklerimiz olsun. Şöyle saçımızı kuralım. Saçta böyle bazlamalar yapalım. Ha bu arada sevgili dostlar, dur bakalım beni MasterChef kabul edecek mi? Sen yaşlısın mı diyecekler yoksa bana. Merakla bekliyorum. Siz de fikirlerinizi söyleyin. Benim kızım MasterChef'e başvurmuş benim adıma. İnşallah hayırlısı olsun. Ha diyorsanız ki bu yaşta ne işin var? Haklısınız. Ben de çok istekli değilim ama yani aramızda kalsın sevgili dostlar. Kimse duymasın ama ben de çok istekli değilim MasterChef'e. Çünkü orada gençlerimiz var. Ben o gençlerimizin nasıl önüne geçeyim? Onların benden daha çok oraya ihtiyacı var. Oraya daha çok ihtiyacı olanlar gitsin. Çünkü gerçekten gençlerimiz pırıl pırıl. Ben gençlerimizin hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Ve
Şöyle bir toparlayalım bakalım. Evet. Şimdi sevgili dostlar bakın hamurumuz gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Harika oldu. Yani bakın bu sertlik yeterli. Sertlik açısından güzel. Biraz da dinlendiğinde çok güzel olacak. Hep yemekten konuşuyoruz sevgili dostlar. Allah hep vaaz vermiş bize. Ye, yu. Özellikle de ev hanımlarının işi bu. Yiyelim, yuyalım, yıkayalım, koyalım. Yalnız ben şunu merak ediyorum hanımlar. Gerçekten merak ediyorum. Bu kadar evimizde yemek yapıyoruz, temizlik yapıyoruz. Akşam çocuklarımızın önüne koyuyoruz. Acaba eline sağlık, Allah razı olsun diyen kaç aile var? Evdeki çalışanına. Eşi olabilir, çocukları olabilir. Ne bileyim, ağırladığı dostları olabilir. Ya arkadaşım, belki de ya karıcığım, ne bileyim anneciğim, siz de bunca emek ediyorsunuz. Bizim önümüze güzel güzel nimetler getiriyorsunuz, koyuyorsunuz. Hiç yorulduk demiyorsunuz, şikayet etmiyorsunuz. Allah sizden razı olsun diyen kaç aile var acaba? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü evde çalışan hanımlar, inan ki işte çalışan hanımlardan daha çok yoruluyor. İşe giden hanımlarımızın işi belli. Önündeki iş belli, onu yapıyorlar. Ya evdeki hanımlar, bulaşık seni bekler, yemek seni bekler, süpürmek seni bekler. Temizlik, hizmet, bir de işten gelenlere hizmet ederiz biz. Ben de bunun içindeyim, artık ev hanım oldum, çalışmayı bıraktım. İşte sevgili dostlar harika bir hamurumuz oldu. Şimdi bunu güzelce bir şeye koyup kaldırıp dinlendirelim. Tamam, bu kadar.